Yatırım masasına hoş geldiniz. Hiç başınıza geldi mi? Bir hissenin yükseleceğini net bir şekilde öngörüyorsunuz, hisse gerçekten de yükseliyor ama siz opsiyonda para kaybediyorsunuz. İşte bu can sıkıcı bilmecenin cevabı opsiyonların gizli dili olan Yunan harflerinde saklı. Gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Eminim bu senaryo birçoğunuza tanıdık geliyordur. O kadar analiz yapıyorsunuz, hissenin yönünü doğru biliyorsunuz ama vadenin sonunda bir bakıyorsunuz ki aldığınız o kol opsiyonu erimiş gitmiş. İşte bu bölümde bu hayal kırıklığının nedenini ve bir daha yaşamamanız için ne yapmanız gerektiğini masaya yatıracağız. İşte opsiyon piyasasının belki de en önemli altın kuralı bu. Sadece yönü bilmek yeterli değil. O sadece denklemin bir parçası. Asıl oyun onlarca farklı kontrat arasından kendi stratejinize, beklentinize ve en önemlisi risk algınıza uygun olan o tek doğru kontratı bir cerrah titizliğiyle seçebilmekti. Peki bir kontratı doğru yapan şey ne tam olarak? Bunu anlamak için önce bir opsiyonun fiyat etiketine yani primine daha yakından bakmamız, onun DNA'sını çözmemiz lazım. Her opsiyon priminin içinde iki temel güç yatar. Birincisi içsel değer. Bu, opsiyonun şu anki elle tutulur kârıdır. Yani hisse fiyatıyla kullanım fiyatı arasındaki net fark. İkincisi ise zaman değeri. İşte bu, geleceğe dair olan beklentinin, umudun ve potansiyelin fiyata yansımış halidir. İşte işin eğlenceli kısmı burada başlıyor. Zaman değeri, hisse fiyatındaki değişimler, piyasadaki dalgalanma, bütün bu hareketli parçaların opsiyonun fiyatını nasıl etkilediğini ölçmek için kullandığımız harika araçlar var. Yunan harfleri. Onlar bu karmaşık piyasada yolumuzu bulmamızı sağlayan pusulamız olacak. Ve işte pusulamızın 4 ana yönü. Bu macerada bize rehberlik edecek 4 temel karakterle tanışma zamanı. Delta, Theta, Vega ve Gamma. Her biri denklemin farklı bir parçasını aydınlatıyor ve her yatırımcının bu dörtlüyle yakın arkadaş olması şart. Delta'yı pozisyonunuzun beygir gücü olarak düşünebilirsiniz. Yani hisse senedi bir adım attığında sizin opsiyonunuz ne kadar hızlı bir tepki verecek, işte bunu delta söyler. Yüksek bir delta hisse hareketlerine karşı çok daha hassas, çok daha atik bir opsiyon demektir. Mesela elinizdeki opsiyonun deltası 0,60 diyelim. Bu şu demek, hisse senedi 1 dolar değer kazandığında sizin opsiyonunuzun primi de yaklaşık 60 sent artacak. Hatta delta'nın bir de gizli gücü var. Bize o opsiyonun vade sonunda kârda bitme ihtimalini de fısıldar. Yani bu örnekte yaklaşık %60'lık bir şanstan bahsediyoruz. Ve geldik opsiyon alıcısının en amansız düşmanına, Theta, yani zaman. Theta, arabanızın deposundaki o görünmez sızıntı gibidir. Her gün siz fark etmeseniz bile opsiyonunuzun zaman değerini yavaş yavaş eritir. Özellikle vadenin sonuna doğru bu erime hızlanır, adeta bir buz kalıbı gibi gözünüzün önünde yok olur. Yani bu ne demek? Teta'sı eksi 0,05 olan bir kontratı tutmanın size günlük maliyeti 5 centtir. Piyasada hiçbir şey olmasa bile sadece takvim yaprağı değiştiği için her gün cebinizden bu para çıkar. İşte bu yüzden opsiyonlarda zamanlama her şeydir. Vega, piyasanın duygu durumunu ölçer. Yani piyasadaki korku, heyecan ve belirsizlik seviyesini. Biz buna volatilite diyoruz. Volatilite arttığında, yani geleceğe dair belirsizlik arttığında opsiyon primleri de artar. Çünkü belirsizlik opsiyonlar için bir fırsat demektir. Vega da bize volatilitenin her %1'lik değişiminin fiyata ne kadar etki edeceğini gösterir. Bu etkiyi en net nerede görürüz biliyor musunuz? Önemli bir haber veya bilanço açıklaması öncesinde. Hisse fiyatı yerinde saysa bile sadece piyasadaki acaba ne olacak beklentisi arttığı için opsiyonunuzun değeri fırlayabilir. İşte Vega'nın gücü tam olarak bu. Eğer delta opsiyonun hızıysa, gamma da onun gaz pedalıdır. Yani pozisyonunuzun ivmelenme gücünü gösterir. Hisse fiyatı sizin lehinize hareket etmeye başladığında delta'nın ne kadar hızlı artacağını, yani opsiyonunuzun nasıl hızlanacağını bize gamma söyler. Şöyle düşünün, başta hissenin 1 dolarlık hareketine 50 sentle tepki veren opsiyonunuz, gamma sayesinde bir sonraki 1 dolarlık harekete artık 60 sentle tepki vermeye başlar. Yani kazanan pozisyonunuz, siz kazandıkça daha da güçlenir. Kar potansiyeliniz adeta çığ gibi büyür. Tamam, teori güzel, bu 4 karakteri tanıdık. Peki tüm bu bilgileri alıp gerçek bir alım-satım kararında nasıl kullanacağız? Şimdi gelin somut bir senaryo üzerinden bu Yunan harflerini kullanarak nasıl en doğru kontratı seçebileceğimizi adım adım görelim. Senaryomuz çok net. XYZ isimli bir hissemiz var, fiyatı şu an 15 dolar. Bizim beklentimiz ise oldukça iddialı.
Bir ay içinde fiyatın 20 dolara çıkması. Piyasa koşulları da normal. Yani ortada büyük bir haber ya da aşırı bir dalgalanma beklemiyoruz. Masada 3 seçeneğimiz var. A kontratı, kullanım fiyatı hisse fiyatıyla aynı, yani başa baş, dengeli bir oyuncu. B kontratı, kullanım fiyatı daha yüksekte, kârda değil. Bu en ucuz seçenek ama aynı zamanda hit ya hiç diyen en riskli bahis. C kontratı ise zaten kârda olan, en güvenli liman ama bunun da bir bedeli var, en pahalısı o. Dikkat edin, her birinin deltası, zaman maliyeti tetası ve fiyatı birbirinden ne kadar farklı. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Eğer beklentimiz gerçekleşir ve hisse 20 dolara fırlarsa sonuçlar inanılmaz. En riskli ve ucuz olan B kontratı yaklaşık %330'luk bir kazançla resmen şov yapıyor. En güvenli ve pahalı C kontratı ise %110'luk daha mütevazı bir kazanç sağlıyor. İşte risk ve getiri arasındaki o muhteşem dans. Peki ya yanılırsak? Ya hisse yerinde sayarsa? İşte madalyonun diğer yüzü. O yüksek getirili, agresif B kontratı zaman erimesi, teta yüzünden neredeyse tüm yatırımınızı buharlaştırır. Ama güvenli liman C kontratı zaten sahip olduğu içsel değer sayesinde kaybınızı önemli ölçüde sınırlar. Yani asıl soru şu: ne kadar risk almaya hazırsınız? Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde artık bir profesyonel gibi düşünmeye başlayabiliriz. Mesele sadece bir hissenin yükselip düşeceğini tahmin etmek değil. Mesele tüm bu dinamikleri bir orkestra şefi gibi yönetebilmek. İşte profesyonellerin masaya oturmadan önce kendilerine sordukları o 4 basit ama hayat kurtaran soru. Birincisi, ne bekliyorum ve ne kadar sürede? İkincisi, piyasa sakin mi, fırtınalı mı? Üçüncüsü, ne kadar risk alabilirim, ne kadar cesurum? Ve son olarak dördüncüsü, bu bekleyişin bana günlük maliyeti ne olacak? Ve geldik bugünün en önemli dersine. Lütfen burayı unutmayın. Piyasada sihirli, her zaman kazandıran bir kontrat diye bir şey yoktur. Sadece sizin kişisel beklentinize, zaman çerçevenize ve risk toleransınıza hizmet eden doğru kontrat vardır. Gerçek başarı işte bu mükemmel eşleşmeyi yapabilmektir. Bu derinlemesine analiz için zaman ayırdığınızda değdiğini umuyorum. Yatırım masasında yeni içerikleri kaçırmamak için bizi takipte kalın. Peki siz bir sonraki işleminizde pusulanızı yani Yunan harflerini nasıl kullanacaksınız? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.